İlk dersimizde aşağıdaki orta tuşunu ve polar tuşunu görmüştük. Şimdi bunların dışında en çok kullanılan bir yardımcı tuş daha olan Object Snap'i göreceğiz. Object Snap, üzerinde beklediğiniz zaman klavye kısa yolunun F3 olduğunu görebilirsiniz. Ve yanındaki oktanı açtığınız zaman size ne yaptığı konusunda bir fikir verebilir. Bu komut, köşe noktaları, orta noktaları, merkez, kesişme gibi noktaları yakalayabilmemizi sağlayan bir yardımcı tuştur. Eğer eski bir versiyon kullanıyorsanız bunun için kenardaki oku göremeyebilirsiniz. Düğmenin üzerinde mouse'un sağ tuşuna basıp Settings diyerek de listeye ulaşabilirsiniz. Öncelikle bir dikdörtgen çizelim. Dikdörtgen komutuna girdikten sonra rastgele bir köşe noktası ve ikinci bir köşe noktası çizerek ölçüsü olmayan bir dikdörtgen ürettim. Daha sonra yukarıdan daire komutuna veya herhangi bir başka komuta girdiğiniz zaman şeklin üzerindeki köşe noktalara gittiğinizde size bu son noktaların bulunduğunu göreceksiniz. Oysa komuttan çıktım ESC ile aşağıdaki Object Snap düğmemiz kapalı iken tekrar herhangi bir komuta girsek, daha sonra az önce bulduğumuz noktanın üzerine gittiğiniz zaman artık bu noktanın görünmediğini göreceksiniz. Demek ki komut içerisindeyken bize orta nokta, köşe nokta gibi noktaları bulduran komutumuz OSNAP'mış. Yani Object Snap. Önce şöyle yapalım. Bir ayarlama yapalım. Üzerine tıklatalım ve çalışmasını sağlayalım. Daha sonra yanındaki oktan veya üzerindeki sağ tuşa basarak Settings diyelim. Ben şunu öneriyorum. Bize noktaların tamamı lazım. Select All diyerek tamamını işaretleyelim. Fakat son 3 tanesi çok fazla çıktığı için diğerlerini görmemizi engelliyor. O yüzden son 3 tanesini işaretsiz yapalım ve OK düğmesine basalım. Tekrar komuta girdikten sonra az önce çıkan noktalarınızı görebileceksiniz ve diğer orta nokta gibi özellikli noktaları da görebileceksiniz. Öncelikle buraya rastgele ölçekte bir daire çizdim. Daha sonra çizgi komutuna girerek bu dairenin üst noktasından çapraz köşesine, tekrar buradaki alt eksen noktasına gibi noktaları birleştirerek farklı çizgiler oluşturmayı sağladım. Object Snap bizim için noktaları yakaladığı için vazgeçilmez bir yardımcı araçtır. O yüzden aşağıda açık olmasına ve ilgili gerekli noktaların seçili olmasına özen gösterelim. Bir dikdörtgen çizerek başlayalım. Önce dikdörtgen komutu Rectangle komutunu alıyorum. Komuta girdikten sonra komut satırında kenar köşe noktasını vermemi istiyor. Tıklattıktan sonra elinizi tanıtarak rastgele bir dikdörtgen oluşturabilirsiniz. Ölçü vermek için alt seçenekten Dimensions'ı seçmeniz gerekir. Mouse'umla tıklatarak Dimensions'ı seçtiğim zaman önce X mesafesi, sonra da Y mesafesini verebiliriz. 150 Enter, 120 Enter diyorum ve mouse'umu hareket ettirdiğim zaman ilk tıklattığım noktanın etrafında dönen bir dikdörtgen görüyorum. Sabitlemek için mouse'umla ekranıma tıklatıyorum ve komut satırı boş olduğuna göre komuttan çıkmış oluyoruz. Mouse tekerine çift tıklatarak görüntünüzü ekrana tam gelmesini sağlayabilirsiniz. Görselimizin üzerine tıklattığımızda ya da beklediğimizde hepsinin bir kerede seçildiğini görebiliyoruz. Önce kenar köşesine bir daire çizelim. Daire komutuna girdikten sonra dairenin merkezini gösteriyorum ve yarıçapımı giriyorum. Örneğin 30. Dairemizi çizdikten sonra tek tek daire çizmek yerine bu dairemi kopyalamak istiyorum. Düzenleme komutları Modify bölümünde yer alıyor. Kopyala komutu, copy komutu üzerine tıklattıktan sonra mouse'un şeklinin küçük kutuya döndüğünü göreceksiniz. Her küçük kutu gördüğümüzde seçmemiz gerektiğini söylemiştik. Önce dairemizi seçelim ve başka kopyalamak istediğimiz bir şey kalmadığı için bu bölümü onaylamak için Enter tuşu, Space tuşu veya mouse'un sağ tuşunu kullanabilirsiniz.
Daha sonra hangi noktasından tutarak kopyalamak istediğinizi sorar. Ben orta noktasına tıklattım ve böylece dairemi orta noktasından doğru hareket ettiriyorum şu anda. Diğer kenar köşelere tıklatarak kopyalama işlemimi tamamladım. Komuttan çıkmak için Enter tuşu, Space tuşu veya klavyeden Escape tuşunu kullanabilirsiniz. Böylece dairelerimizi kopyalamış olduk. Bu işlemi geri alalım ve kopyalama işlemi için farklı bir noktadan tutarak yapalım. Kopyalama komutuna giriyorum. Dairemi seçiyorum. Seçim işlemini onaylamak için Enter'ladım. Ve bu sefer tutacağım noktanın üst noktası olmasını istedim ve tıklattım. Mouse'umu götürüp istediğim şekilde bu noktayı farklı kısımlara kopyalayabilirim. Komuttan çıkıyorum. Demek ki bizim için önemli olan kopyalama noktasıymış. Dolayısıyla hangi noktadan tuttuğunuz önemlidir. Tekrar işlemi geri alalım ve kopyalama komutuna çok benzeyen taşıma komutunu kullanalım. Taşıma komutu yukarıda Move komutu. Komutuma girdikten sonra taşımak istediğim objemi seçiyorum ya da objelerimi. Enter'lıyorum ya da mouse'un sağ tuşuna basabilirsiniz. Hangi noktasından taşımak istiyorsanız o noktasına tıklatarak istediğiniz bir yere bırakabilirsiniz. Bir de mesafeli taşıyalım ve mesafeli kopyalayalım. Önce taşıma komutuna giriyorum. Şeklimi seçiyorum. Başka seçeneğim yok, Enter diyorum. Hangi noktasından tutalım? Eğer noktadan noktaya bir taşıma söz konusu değilse, tuttuğunuz noktanın yerinin de bir önemi yok. Rastgele bir noktasına tıklatıyorum. Mouse'umu tanıtıyorum ve kaç mesafe uzağa gitmesini istediğimi söylüyorum. Örneğin 100. Enter. 100 mesafe uzağa bu daireyi merkezinden doğru taşımış oldu. Başka bir özellik, copy komutunda da aynı şekilde mesafe verebilmek. Komutuma giriyorum. Bu sefer daireyi değil dikdörtgenimi seçiyorum. Enter dedim. Rastgele bir noktaya tıklattım. Mouse'umu tanıtıp mesafe vereceğim. Kural her zaman için aynıdır. Arada belirli bir boşlukla kopyalamak istiyorsanız, mesafeleri verirken kendi uzunluğu artı ara boşluğu vermeniz gerekir. Kendi mesafesi dikdörtgenimizin x mesafesi 150 idi. Ara mesafeyi de 50 düşündüğüm için buraya 200 yazıyorum ve enterlıyorum. Komuttan çıkmak için Escape tuşunu kullandım. Ara mesafeyi ölçtüğünüz zaman yukarıdan Measure komutundaki distance'ı alalım bakın. Her iki kenar köşesine tıklatarak kontrol ederseniz boşluğun 50 olduğunu görebilirsiniz. Birbirlerine çok benzeyen iki komut, taşıma ve kopyalama komutlarını görmüş olduk. Modify bölümünde yer alan komutlarımızdan önemli olan bir diğer komutumuz Offset komutudur. Offset komutu üzerindeki açıklamasında da yazdığı gibi daireleri, çizgileri veya eğrileri aynı hizada yeniden çoğaltmamızı sağlayacak mükemmel bir komuttur. Öncelikle bunu gerçekleştirebilmek için bir daire çizelim. Daire komutuna giriyorum. Rastgele bir merkez noktası belirliyorum ve yarıçapını 50 olarak ayarlayıp Enter tuşuna basıyorum. Mouse tekeriyle biraz yakınlaştım, görselime yakın baktım ve daha sonra bu daireyi belirli mesafelerde içeriye ve dışarıya doğru çoğaltmak istediğim için komutum Offset komutuna gireceğim. Klavyeden ilk harfini yazarak da komuta girebilirsiniz. Komutunuza girdikten sonra zaten sizi komut satırı ve imlecin yanında bulunan yazı uyarır. İlk olarak mesafeyi yazmanızı ister. Ara mesafesini ben şimdilik 15 istediğim için değerimi 15 olarak girdim ve Enter tuşuna bastım. Mouse'un şekli küçük kutu şekline dönüştüğü zaman
seç demek. O yüzden çizgime tıklatıp seçiyorum ve elimi tanıttığım yöne göre çoğalma şeklini belirleyeceğim. Dışarıya tıklatıyorum ve bu şekilde dışarıya bir kopyasını oluşturdum. Tekrar dışarıdaki çizgiye tıklatıyorum. Elimi dışarıya tanıtıyorum ve bu şekilde istediğim kadar çoğaltma işlemi yapabiliyorum. İçte kalan dairemi seçip elimi içeriye doğru tanıttığımda ise istediğim şekilde içeriye doğru da dairelerin oluşmasını sağlayabiliyorum. Şu an hala komut içindeyiz. Bunu komut satırından anlayabiliyoruz. Komutumuz hala devam etmekte. Bu şekildeyken alt seçeneklerden Undo'yu veya klavyeden Ctrl+Z tuş takımını kullanarak son atmış olduğumuz offset'i geri alabiliriz. Her bastığımız zaman en son atılan offsetleri tek tek geri aldığını görebileceksiniz. Oysa komuttan çıksak Enter veya Escape tuşlarıyla komuttan çıkabilirsiniz. Şu anda komutta olmadığımızı komut satırından anlayabiliyoruz. Böyleyken geri alma işlemi gerçekleştirirsek ya yukarıdan veya klavyeden ilk harfi U harfine basıp Enter diyerek veya Ctrl+Z tuş takımı ile geri aldığınızda bütün komutun geri aldığını göreceksiniz. Undo komutu iki şekilde kullanılmaktadır. Komut içerisinde kullanıyorsanız son elde edilen şekli geri alır. Komuttan çıktıktan sonra kullanırsanız bütün komutu geri alır. Dolayısıyla biz komuttan çıktıktan sonra undo yaparak bütün offset işlemini geri almış olduk. Bir tane de dikdörtgen çizerek offset yapalım. Rectangle komutuna giriyorum. Başlangıç noktasına tıklatıyorum ve ölçü vermek için alt seçenekten Dimensions diyorum. İlk olarak X mesafesi, sonra da Y mesafesini belirleyeceğim için 150 diyorum X için Enter, 120 Enter da Y için diyorum. Mouse'u tanıtarak istediğim bir yöne dikdörtgenimi sabitleyebilirim. Tıklatalım ve istediğimiz şekilde bir dikdörtgen elde edelim. Dikdörtgenin üzerinde beklediğiniz zaman hepsinin birden seçildiğini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla offset komutunu kullandığınızda tamamının dışarıya ya da içeriye doğru çoğalabilmesini sağlayacaksınız. Yukarıdan offset komutuna girelim ve mesafemizi girelim. İlk olarak mesafe girilmesi gerektiğini belirtmiştik. Önce 20 yazıyorum. Örneğin 20'yi seçtim. Enter dedim. Sonra da şeklimi seçip yön vereceğim. Bir tane dışarıya atayım. Tekrar içteki dikdörtgenimi seçip bir tane de içeriye atayım. Bu şekilde de şeklimi çoğaltabilirim. Komuttan çıkıyorum ve geri almak için Ctrl+Z tuş takımını kullanıyorum. Peki tamamını bir kere de offset atmak yerine çizgilerini ayrı ayrı offset atmak isteseydik hangi komutu kullanacaktık? Dikdörtgenin bütünlüğünü bozmadan her bir çizgiye ayrı ayrı offset atamazsınız. O yüzden bütünlük bozma komutu Explode komutunu kullanabiliriz. Explode komutuna patlatma da diyoruz. Yani çizgilerin bütünlüğünü bozma işlemi. Komuta girdikten sonra mouse'umuzun şekli küçük kutu oldu. Yani seçebilirim. Seçiyorum ve tamam demek için Enter tuşu, Space veya mouse'un sağ tuşunu kullanıyorum. Artık çizgilerin üzerinde beklediğiniz zaman çizgilerin bütünlüğünün bozulduğunu ve ayrı ayrı seçilebildiğini fark etmişsinizdir. Offset komutuna tekrar girelim ve mesafemizi yazalım. Bu sefer mesafemiz 30 olsun. Enter. Sonra şeklimi seçiyorum hangisini isterseniz ve mouse'umu tanıtıp yön verip tekrar tıklıyorum. Böylelikle istediğim şekilde bu tarz şekiller de oluşturabilirim. Modify bölümündeki Rotate komutunu öğrenelim. Rotate komutu şekilleri çevirmemizi sağlayan bir komuttur. Eğer şekillerinizi sağ tarafa doğru çevirmek isterseniz -1 derece, sol tarafa doğru çevirmek isterseniz +1 derece girmeniz gerekir. Öncelikle bir şekil çizelim. Rastgele bir dikdörtgen.
Dikdörtgenime giriyorum ve karşılıklı iki köşe noktaya tıklatarak rastgele bir dikdörtgen oluşturdum. Rotate komutunu uygulamak için klavyeden ilk iki harfini de yazabilirsiniz. Komutuma girdikten sonra mouse'un şekli küçük kutu olduğu için şeklimi seçiyorum. Seçim işlemini onaylamak için Enter tuşu veya Space veya mouse'un sağ tuşunu kullanıyorum. Bizden komut satırında ve imlecin yanında base point istedi. Yani sabit noktası. Hangi noktanın etrafında bu şeklini çevirmek istiyorsun? Örneğin ben bu noktanın üzerine tıklattım. Böylece elinizi tanıttığınız zaman o noktanın etrafında döndüğünü görebilirsiniz. Rastgele tıklatarak bir çevirme işlemi yapabileceğim gibi açı vererek de işlemimi gerçekleştirebilirim. Örneğin sağ tarafa doğru 30 derece dönmesini istiyorsak AutoCAD'de sağ taraf eksi olduğu için eksi yazıyorum, 30 yazıyorum ve enterlıyorum. Böylece şeklin tamamını 30 derece sağa çevirmiş olduk. Bir kere daha tekrar etmek için rotate komutuna tekrar giriyorum. Şeklimi seçiyorum. Onaylıyorum. Herhangi sabit bir nokta belirliyorum. Nereyi isterseniz. Çünkü ekranda başka bir şeklimiz yok. Sol tarafa doğru dönmesini istediğim için artı bir değer vereceğim. Örneğin 70. Böylece 70 derece sol tarafa şeklimizi çevirmiş olduk. Modify bölümünden fille ve chamfer komutlarına bakalım. Komutlarımızı burada görebiliyorsunuz. Her ikisinin de aynı bölümde yer aldığını fark etmişsinizdir. Resimlerinden anlayacağınız üzere fillet komutu köşelere bir yuvarlaksılık sağlarken chamfer komutu ise köşelerin bu şekilde kırılmasını sağlamaktadır. İlk olarak örneğimizi uygulayabilmek için bir dikdörtgen çizelim. Dikdörtgen komutuna girip ekranıma tıklattıktan sonra ölçü vermek için Dimension seçeneğine giriyorum. Ve listeden önce X sonra da Y mesafelerini girmek için 200 Enter, 150 Enter diyorum. Ve mouse'umla sabitliyorum. Dikdörtgenim oluştu. Aşağıdaki komut satırının boş olduğunu gördüyseniz dikdörtgen komutundan artık çıkmışsınız demektir. Yukarıdan kenar köşe yuvarlama komutu file komutuna giriyorum. Komuta girdikten sonra komut satırında kenar köşe yuvarlaklığını ayarlayabilmemiz için Radius alt seçeneğini göreceksiniz. Radius seçeneğine girdikten sonra kenar köşeye uygulamak istediğim yarıçap benim 35. 35 değerini giriyorum ve enterlıyorum. Artık iki komşu çizgiyi seçerek kenar köşemi yuvarlayabilirim. Çizgilerin sırası önemli değil, sadece komşu kenar olmaları önemlidir. Bir kere çalıştıktan sonra dikkat ederseniz komuttan çıktı. Tekrar komuta giriyorum. Aşağıdan yeni bir yarıçap belirlemek için Radius seçeneğini seçiyorum. Yeni yarıçapımı 40 olarak ayarlıyorum. Ve bu sefer birden fazla 40 yarıçapı uygulamak istediğim için alt seçeneklerde Multiple seçeneğini seçiyorum. Bu şekilde komuttan çıkmayacak ve başka köşelere de aynı yarıçapı uygulamamı sağlayacak. Multiple seçeneğine girdikten sonra yine komşu iki kenar çizgiye tıklatalım. Dikkat ettiyseniz komuttan çıkmadı ve farklı diğer kenar köşelerimi de yarıçapı 40 olacak şekilde yuvarlıyorum. Artık komuttan çıkmak için Enter tuşu, Space tuşu veya Escape tuşunu kullanabilirim. Gördüğünüz gibi bütün kenar köşelerimizi yuvarlamış olduk. İşlemimizi geri alalım. Çizgisinde dikdörtgeninizin beklediğiniz zaman size bir polyline yazısı çıkar. Çizgilerin bütün olma özelliğine polyline denilmektedir. Dikdörtgeni de bir kere de çizdiğimiz için şekil birleşik çizgilerden oluşmaktadır. Yani polyline'dır. Fillet komutuna tekrar girdikten sonra alt seçeneklerden radius ayarımı yapacağım. Örneğin 25, Enter.
Sonra alt seçeneklerden eğer şeklim polyline ise polyline'ı kullanarak bütün kenar köşelere aynı yarıçapın uygulanmasını sağlayabilirim. Seçiyorum polyline alt seçeneğini. Daha sonra çizgilerden herhangi bir tanesine tıklatıyorum. Bu şekilde bütün köşeleri bir tıklama ile yarıçapı 25 olarak yuvarlamış olduk. İşlemimi geri alıyorum ve aynı alanda yer alan chamfer komutuna giriyorum. Komuta girdikten sonra 2 tane mesafe vermeniz gerekir. Mesafeler için alt seçenekten distance'ı seçmelisiniz. Distance'a girdiğinizde ilk vereceğiniz mesafe ilk tıklayacağınız çizginin mesafesi olmalıdır. Örneğin ben ilk olarak 30 mesafesini veriyorum. Enter. İkinci değer olarak 40 mesafesini veriyorum. Enter. Önce ilk mesafe nereden olsun istiyorsam, yani çizginin 30 mesafesi hangi taraftan kırılsın istiyorsam, önce o tarafı seçmem gerekir. Örneğin bu tarafı ve burayı seçtim. Böylece istediğim şekilde buradan 30, yukarıdaki çizgiden ise 40 olacak şekilde bir kırma işlemi gerçekleştirdim. Komut satırına bakarsanız artık komutta olmadığınızı göreceksiniz. Tekrar komuta giriyorum ve alt seçenekten distance ayarlarına giriyorum. Yeni vereceğim mesafemi eşit de verebilirim. Örneğin 25 enter, 25 enter dedim. Fakat komuttan çıkmasını engellemek için, bu işlemi çoklu yapabilmek için alt seçenekten multiple'ı tıklatıyorum. Tekrar çizgilerime tıklattığım zaman her iki çizgiden de eşit şekilde 25'er mesafe kırdığını görebilirsiniz. Artık komuttan çıkmak istiyorsanız Enter, Space or Escape tuşlarını kullanabilirsiniz. Geri alıyorum işlemimi ve chamfer komutuna tekrar giriyorum. Alt seçeneklerden distance ile mesafemi belirleyeceğim. Mesafemi 45, Enter, tekrar 45, Enter olarak belirledim. Şeklim polyline olduğu için ve bütün köşelere bu kırma işleminin gerçekleşmesini istediğim için polyline alt seçeneğini tekrar seçiyorum ve çizgime tıklatıyorum. Bu şekilde bütün kenar köşeleri bir tıklama ile kırabilmiş olduk. Modify bölümünden bir diğer öğreneceğimiz komut ise stretch komutudur. Stretch komutu belirli bir kısmı uzatmak veya kısaltmak için kullanılan komuttur. Stretch komutunda tek bir püf nokta vardır. Uzayacak veya kısalacak kısım mutlaka sağdan sola doğru açılan seçim penceresi ile yapılmalıdır. Önce komutu uygulayabilmek için örnek bir şekil çizelim. Çizgi komutumuza girelim ve herhangi bir başlangıç noktasıyla sağ tarafa doğru 150, aşağıya doğru 150, aynı şekilde tekrar sağ tarafa doğru 150 mesafe gidiyorum. Biraz mouse tekeriyle ben ekranımdaki şeklimi küçülttüm ama siz büyütmeniz gerekebilir. Tamamen görsellikle ilgili. Buradaki mesafeyi 300 vermek yerine kenar köşede bekliyorum. Mouse'umu tanıtıyorum ve kesişmeyi gördükten sonra tıklatıyorum. Aynı şekilde yukarı kenar köşeye tıklatarak birleştirme işlemini yapıyorum. Artık komuttan Escape veya Enter tuşları ile çıkabilirim. Şeklimin ön kısmında bir uzama işlemi gerçekleştirmek için yukarıdan Modify bölümünde yer alan Stretch komutuna giriyorum. Komuta girdikten sonra kuralım sağdan sola doğru bir seçim penceresi ile seçim yapmam gerektiği. O yüzden penceremi sağdan sola doğru uzamasını istediğim kısmı dokunacak şekilde seçiyorum. Seçim işlemim bittikten sonra Enter veya mouse'un sağ tuşuna tıklattım. Eğer bir noktadan bir noktaya kadar uzayacaksa seçeceğiniz taban nokta önemlidir. Ama yalnızca mesafe verecekseniz rastgele bir noktaya tıklatmanız yeterlidir. Ben rastgele bir noktaya tıklattım. Eğer elimi sağ tarafa tanıtırsam şeklin uzadığını, sola tanıtırsam da şeklin kısaldığını şu anda görebiliyorum.
Elimi sağ tarafa doğru tanıttım ve uzamasını istediğim mesafemi girdim. Örneğin 100. Böylece buradaki kısmı uzatmış olduk. Ölçelim ve kontrol edelim. Measure komutuna giriyorum. Distance. Ve istediğim şekilde uzadığını görebiliyorum. 300 olan mesafem 400 olmuş. Komutumdan, distance komutundan çıktım. Şimdi aynı işlemi kısaltma yapmak için kullanalım. Stretch komutuna tekrar giriyorum ve sağdan sola doğru seçim penceresi ile istediğim bölümü seçiyorum. Enter tuşu ile onaylıyorum ve rastgele istediğim bir noktaya tıklatıyorum. Mouse'umu kısalmasını istediğim doğrultuda tutup 50 Enter dersem 50 mesafe kısaltmış olduk. Distance komutu ile kontrol edelim ve aşağıdaki kısmın 350 olduğunu görüyorsanız yaptığınız işlem doğru demektir. Bir örnek daha yapmak için tekrar stretch komutuna giriyorum ve aynı şekilde üst kısmı sağdan sola doğru bir pencere ile seçiyorum. Başka seçeceğim kalmadı. Enter dedim. Rastgele bir noktaya tıklatıp elimi tanıtıyorum ve ilgili mesafemi örneğin 50 yazıyorum. Enter diyorum. Bu şekilde de şekillerinizi uzatabilir, kısaltabilir, değişiklikler yapabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.